Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sorulan lastik modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir önceki videomda anlatmış olduğum bu bayan yelek modelinin lastik kısımlarında kullandığım örnek çok soruldu. Bağlamalı lastik değil. Bağlamalı lastik bana biraz daha ezgili geliyor ama bugün size göstereceğim bu model daha kolay olarak ilerliyor. Burada ince angora iple yapılmış halini görüyorsunuz. Şu anda elimde ise orta kalınlıkta bir ip ile 3,5 numara şiş ile örülmüş halini görüyorsunuz. Şöyle lastiği göstermek istiyorum. Görünüm olarak bağlamalı lastiğe çok benziyor. Fakat bu model bana daha kolay geldiği için tercih ediyorum. Öncelikle modelimiz 4 ilmekle yapılıyor. 4, 8, 12, 14 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 3 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 23 ilmek ile örgüme başlıyorum. Modelimin ilk sırasındayım ve arka yüzdeyim. İlk olarak arka yüzde modele başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi düz ilmekle başlıyorum. Sonraki ilmeğimi ters. Bundan sonra bir düz bir ters şeklinde örgüme devam ediyorum. Aynı lastik başlangıcı gibi başlanıyor. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlıyoruz. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Arka yüzde bu şekilde modelimizi kurduk. Devamında örgümüzün ön yüzünde önce kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Burada ters ilmeği örmemiz lazım. Modele düz ilmekle başlıyoruz. Arkasında bir ters, bir düz olmak üzere 3 ilmeği modele dahil ediyoruz. 3. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği şişime alıyorum. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters, sonraki ilmeğimi düz şeklinde örüyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimi bağladım. Arada bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar önde düz ilmek, arkasında ters ve sonra tekrar düz olmak üzere bu 3 ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Şişimi alıyorum. Bu yeni çıkarttığım ilmeği arkasındaki ilmekle düz örerek topluyorum. Devamındaki ilmeği bir ters, bir düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Bağlamalı lastik modelinde bu 3 ilmeğin etrafından ipimizi 2 defa dolandırıp devam ediyoruz. Ama bu şekilde daha kolay ilerleyen bir lastik modeli oluyor. Tek dikkat etmeniz gereken arada bir tane ters ilmek örüyoruz. Modele başlarken birinci ilmeğimizin düz olması lazım. Üçüncü ilmeğimizin de aynı şekilde düz olması lazım. Düz ilmek olması lazım. Üçüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyoruz. İlmek artışını engellemek için 2 ilmeği düz örerek topluyoruz. Sonraki ilmeği ters, üçüncü ilmeği düz örerek devam ediyoruz. Şimdi sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Örgümüz arka tarafta düz ilmekler düz, ters ilmekler ters olacak şekilde örülüyor. Arka tarafta bir düz bir ters şeklinde lastik olarak örüyoruz. Ön tarafta modelimizi kuruyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa kaydırma yapmam gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir önceki modelde bu 3 ilmeği bağlamıştım. Bu defa bir ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde başlangıçtaki 4 ilmeğimi örüyorum.
Burada model uyguladığım ilk modelin sonuncusu olan düz ilmeği, arkasındaki ters ve sonraki düz ilmek olmak üzere 3 ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. Şişime takıyorum. Ve bu yeni ilmekle yanındaki ilmeği düz örerek topluyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde iki modelin arasındaki 3 ilmeği bağlayarak modeli kaydırmış olduk. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki 3 ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. Baştaki 2 ilmeği düz örerek topluyorum. Bir ters, bir düz şeklinde diğer ilmeklerimi de örmeye devam ediyorum. Son kez modelimi tekrarlıyorum. Burada bir ters ördüm. 3 ilmek kenar ilmeği olduğu için bağlayamıyorum. Bu yüzden bir düz bir ters şeklinde kalan 4 ilmeğimi aynen örüyorum ama bağlama yapmıyorum. Şimdi bundan sonrasında modelimiz tamamlandı. Örgümüzün arka yüzündeki ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. Ve her defasında modelimizi kaydırarak iki modelin arasına uygulayarak devam ettiriyoruz. Örgümüz ilerlediği takdirde bu gördüğünüz lastik şeklinde olacaktır. Görünüm olarak bağlamalı lastik ile aynı. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Boyunluk, kaşkol, şapka gibi örgülerde örgünün tamamında kullanabilirsiniz. Ya da bu tür yelek hırka gibi örgülerde lastik yerine kullanarak çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Daha kalın bir iple çalıştım. Herkese kolay gelsin.